Herkese selamlar. Yeni bir Kimetsu no Yaiba videosuna hoş geldiniz. Bir önceki videoda Hashira'ların geçmişlerini anlatmıştım. Sıra geldi iblislere. Sadece Üstayların ve Muzan'ın geçmiş hikayelerine değinip videoyu bitireceğim. Çünkü Altayların hikayelerini bazılarını gördük, bazılarını da hiç bilmiyoruz. Telif sorunu nedeniyle manga panellerini çok kullanamıyorum, haberiniz olsun. O zaman videoya yavaştan geçelim. İçeriklerden memnunsanız kanala abone olabilir ve videoya beğeni atabilirsiniz. Şimdiden herkese iyi seyirler. Kaigaku animede Zenitsu'nun geçmişi anlatılırken gösterilmişti ama biz oraya gelmeden daha geçmişe gidip sonra da günümüze gireceğiz. Kaigaku küçük bir çocukken hayatta kalmak için yemek artıkları çalan bir hırsız, yetim bir çocuktu. Belli bir zaman sonra Gyomei'nin yetim çocuklara baktığı tapınağı bulur ve resmen kendini buraya yamar. Tapınağın parasını çaldığını öğrenen çocuklar Kaigaku'yu kovarlar, o da gece bir iblisle karşılaşır ve anlaşmaya varırlar. Kaigaku hayatı karşılığında tapınaktaki mor salkımları söndürecek, iblis de tüm çocukları yiyecekti. Bu olay Gyomei için berbat olsa da Kaigaku hayatını kurtarır ve sürünmeye, hayata tutunmaya devam eder. Bu hayata tutunma hırsı meyvelerini veriyor ve eski Yıldırım Haşırası Jigoro'nun yanına öğrenci olarak giriyor. Kaigaku Yıldırım Nefesi'nde beklenmedik şekilde iyi performans gösterir ama hiçbir zaman bir sonraki Yıldırım Haşırası olamayacağını anlamıştır. Çünkü Jigoro her zaman başarısız bir öğrenci olan Zenitsu'yu bu pozisyon için düşünmektedir. Kaigaku bu tüm olaylar sonrası Jigoro'nun yanından ayrılmıştı ve Kokushibo'dan aldığı iblis kanıyla iblise dönüşmüştü. Bu haberi alan manevi dedeleri Jigoro ise harakiri yaparak hayatına son vermişti. Nakime yerel bir kasabada biva adlı çalgıyı çalarak hayatını kazanan bir müzisyendi. Evlendiği adam paralarını çarçur eden bir kumar bağımlısıydı. Bir gece kocasının kendi elbiselerini sattığını fark eden Nakime, sinirden kocasının kafasını çekiçle ezerek öldürür. Ardından yırtık pırtık kıyafetleriyle elleri titreyerek bivasını çalmaya başlar. Fakat beklenmedik bir şekilde herkes gösteriyi aşırı beğenir ve Nakime'ye fazladan ödeme yapılır. Nakime de bu beklenmedik olay sonrası insan öldürme işini bir alışkanlık haline getirmeye başlar. Bu insan öldürme ritüeline Muzan denk gelir ve ona iblis olmayı teklif eder. Nakime de iblis kanını alarak Üstay 4. sıraya çıktı ve Muzan'ın en iyi hizmetkarlarından birine dönüşmüştü. Kokushibo, iblis olmadan Michikatsu ismiyle çağrılan Yorichi'nin ikiz kardeşidir. İkizi Yorichi'nin alnındaki iz yüzünden iki farklı hayat yaşamaya başladılar. Yorichi 7 yaşına kadar hiç eğitim almadan yaşarken Michikatsu bir samuray olarak eğitilmişti. Fakat hiç eğitim almayan kardeşinin kılıç eğitmenine 14 vuruş yaparak yendiğini gören Michikatsu'nun kardeşine olan kıskançlığı başlar. Belli bir zaman sonra anneleri öldüğünde iki kardeş birbirine veda eder. Michikatsu da ikizinin günlüğünü okuduğunda onun sadece fiziksel olarak güçlü olmadığını, aslında çok da zeki biri olduğunu anlar ve ikizini çok daha fazla kıskanmaya başlar. Aradan 10 yıl geçtiğinde Yorichi ile tekrar karşılaşırlar ve ikizinin gücünü gören Michikatsu, iki çocuğunu ve eşini bırakarak iblis katletme birliğine kayıt olmak ister. Burada kendi tekniği olan ay nefesini geliştirmişti. Ama Michikatsu hala tatmin olmamıştır. Çünkü ne yaparsa yapsın abisi gibi olamayacağını anlamıştır. Bunun üzerine Muzan'la anlaşıp bir iblise dönüşmüştü. 60 yıl sonra abisiyle yeniden karşı karşıya geldiklerinde abisi 85 yaşında olmasına rağmen tek bir darbeyle kafasını keser. Ardından da ayakta ölerek hayata veda etmişti. Kokushibo ayakta ölen kardeşini ikiye böler ama hayatı boyunca tatmin olamayacağı bir hayata başlamış olur. Çünkü ona yaşarken tek bir çizik bile atamamıştır. Gyokko, iblis olmadan Managi adıyla bilinen biriydi. Garip hareketler yaptığı ve balık leşlerini topladığı için köylüler tarafından hiç sevilmiyordu. Babası ve annesi balık tutmaya gittiklerinde boğulup öldüler. Ailesinin ölü bedenlerini görünce büyülenen Managi, iyice köylüler tarafından dışlanmaya başlar. Bunlar ardından kendisiyle dalga geçen bir çocuğu öldürünce köylüler de Managi'ye saldırıp olta çatalıyla bıçaklayıp gittiler. Yarım gün geçtiğinde hala ölmeyen Managi, Muzan tarafından iblise çevrilerek kurtarılır. Gyokko adını alır ve özellikle çocuklara karşı nefret duymaya başlamıştır. İblis yetenekleriyle vücudunu istediği gibi değiştirir ve tüm canlıları küçümseyerek yaşamaya devam eder. Hakuji hasta babasına ilaç almak için hırsızlık yaparak amacına ulaşmaya çalışır ama yetkililer onu yakalamıştır. Babası da çocuğuna bir şey olmasın diye kendini asarak dolu dolu bir hayat geçirmesi için ona bir not bırakır. Suç dövmeleriyle gidecek bir yeri olmayan Hakuji herkesi öldürmeye başlar ama Keizo adlı dojo sahibine kolayca yenilir. Keizo Hakuji'yi hasta kızına bakması için yanına almaya karar verir. Keizo'nun kızı Koiki 2 yıl içinde ev işleri yapacak kadar iyileştiğinde Hakuji'ye dojonun başına geçmesini teklif eder.
Ayrıca kızını da onunla evlendirmek istemişti. Rakip dojo bunu duyunca büyük bir savaş çıkar fakat Hakuji yine büyük bir savaşı kazanarak savaşı durdurmuştur. Rakip dojo yenilgiden hala akıllanmamıştır ve su kuyusunu zehirleyerek Koiki'nin ölümüne sebep olurlar. Eşinin ölümünü gören Hakuji 67 kişiyi çıplak elle öldürdüğünde Muzan'ın ilgisini çektiği ve iblis olmaya karar vermişti. Büyük yıkımlar yaşayan Hakuji, Akaza ismini alarak üst aylardan biri olarak birliğe katılmıştı. İnsan olarak birçok suç işleyen Hantengu işlediği suçlar için hep ellerini sorumlu tutar. Birçok insanı kasaba ve köylerden kaçırarak öldürür ve her seferinde masum olduğunu iddia ederdi. Bu durumlar onun zihinsel olarak dengesiz ve hayalperest olarak nitelendirir. Sonunda yüksek bir hukuk yetkilisi tarafından yakalanır ve elleri kesilmekle tehdit edilerek susturulur. Ancak sonradan başının kesilerek infaz edilmesine karar verilmişti. Mahkumken yani ölümü beklerken Muzan ona yardım etmek istediğini söyleyerek kanını teklif eder. Hantengu da kabul ederek iblis hayatına başlamış oluyor. Çoğu hikayede olduğu gibi Muzan'ın zorda olan psikopat tipleri topladığını görüyoruz. Doma çocukken olağanüstü özelliklerle dünyaya geldi. Gökkuşağı renkli gözleri ve solgun saçlarıyla insanların onu özel görmesine neden oldu. Çocuk yaştaki Doma'yı tarikatın başına geçirdiler ve Tanrı ile iletişime geçmek için onu kullanabileceklerini körü körüne inandılar. Bu durumun çok iyi farkında olan Doma rolünü oynamaya başladı ve tanrıların sesini bir kere bile duymadı. Annesi Doma küçükken bir depresyon geçirir, birçok kadınla ilişkisi olan babasını öldürür ve zehir içerek intihar eder. Ancak annesi ve babasının ölümüne aşırı kayıtsız olan Doma sadece aşırı ağır kan kokusundan iğrenmiştir. 20'li yaşlara geldiğinde Muzan ona iblis olmayı teklif ettiğinde yine kayıtsız bir şekilde kabul eder. Böylelikle kendi geçmiş hikayesini tamamlıyoruz. Ama Doma, Gyotara, Daki ve Inosuke'nin hayatında da oldukça önemli bir karakter. Gyotara ve Daki'yi ölümden kurtararak iblis yapmıştı. Böylelikle kısa sürede üst ay 2'ye yükselerek Akaza'yı 3 numaraya düşürür. Inosuke olayındaysa Inosuke'nin ailesi Doma'nın tarikatına sığınırlar. Kayınvalidesini ve kocasını öldüren Doma, Inosuke'nin annesi Kotoha'yı öldürmeme kararı alıyor. Kotoha çocuğu Inosuke'yi uçurumdan nehre atar ama Doma'nın hedefi olmaktan kaçamaz. Böylelikle Inosuke'nin neden ormanda yaşadığını ve ailesinin olmadığını da anlamış oluyoruz. Muzan annesinin karnında defalarca kalbi durmuş, ardından ölü doğmuş bir çocuktu. Tam cesedi yakılmaya götürüldüğünde çığlıklar atarak hayata döner ve hep kırılgan olacak vücuduyla yaşamaya başlar. 20 yaşına geldiğinde bir doktor ölümcül bir hastalığın teşhisini koyar. Muzan'ı tedavi eden doktor prototip bir ilaç kullanır. Fakat Muzan ilacın hiçbir işe yaramadığını düşünerek doktoru öldürür. Ama bir zaman sonra iyileştiğini fark eden Muzan büyük bir pişmanlık duymaya başlar. Doktordan mavi örümcek zambağı tedavisini duyduğu için bu bitkiyi bulmaya hayatını adar. Bu arada bu tedavi Muzan'ı iblise dönüştürür. Yani Demon Slayer evreninde ilk iblisleşmeyi burada görüyoruz. Muzan 12 Kozuki'yi mavi örümcek zambağını daha geniş bir çevrede aramak için oluşturmuştu. Doma, Akaza ve Kokishibo gibi karakterleri bu yüzden iblisleştirme kararı alıyor. Muzan'ın geçmişi kısaca bu şekilde. Tabi Yoruichi ile savaşı falan da var ama oralara hiç değinmeyeceğim. Böylelikle videomuzun sonuna geldik. Mangada iblislerin geçmişi nasıl anlatıldı kısaca değinmiş oldum. Aklınızda soru işareti kalırsa yorumlar kısmında konuşabiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.